Hisse Senedi Avcısı serisinin 6. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde daha önce paranı nasıl ikiye katlarsın başlığıyla paylaştığım videoda anlattığım stratejiyle bulduğum yeni bir hisse senedini inceleyeceğiz. Hatırlarsanız o videoda analiz ettiğim American Eagle Outfitters hissesi yayından sonra sadece 2 ay içinde tam 2 katına çıkmıştı. Böylece stratejimizin ilk örneği başarıyla sonuçlanmış oldu. Peki bu bölümdeki hissede aynı performansı görebilecek miyiz? Hadi gelin birlikte analizimize geçelim. İyi seyirler. Thomas Bulkowski yazmış olduğu kitabında How to Double Your Money başlığı altında 1992 ile 2007 yılları arasında tam 5315 hisse senedini analiz etmiş ve bazen sadece 2 haftada, bazen ise 5 yılda değerini 2'ye katlayan hisselerdeki temel dinamikleri istatistiksel verilerle ortaya koymuştu. Araştırmalarına göre bu hisselerin %63'ü 3 yıl içinde fiyatını 2'ye katlamıştı. Şimdi lafı fazla uzatmadan gelin bu hisselerin ortak özelliklerine bakalım. Hisse fiyatı 1 ve 20 dolar aralığında olmalıdır. Şirket küçük sermayeli olmalıdır. Bulkowski değeri 1 milyar doların altındaki şirketleri bu kategoriye dahil ediyor. Fiyat bölü defter değeri oranı 2,5 veya daha düşük olmalıdır. Sermaye harcamaları bir önceki yıla göre azalmış olmalıdır. Fiyat bölü nakit akışı oranı 8 veya altında olmalıdır. Şirket temettü ödememelidir. Fiyat bölü kazanç oranı 25 veya altında olmalıdır. Fiyat bölü satış oranı 1 veya daha düşük olmalıdır. Öz sermaye karlılığı oranı %14 veya altında olmalıdır. Bu özelliklere sahip hisse senetlerini bulmak için bilgisayarımda yaptığım filtrelemede teknik ve temel olarak gözüme çarpan bir hisse senedini buldum. Şimdi gelin bu hisseyi birlikte detaylıca inceleyelim. Bu şirketin adı Goodyear. Nasdaq borsasında GT sembolüyle işlem gören hisse senedinin videoyu hazırladığım sıradaki fiyatı $6.86. Şirketin piyasa değeri 1 milyar 962 milyon dolar. 1 milyar dolar altında olmasa da aralığımıza çok uzak değil. Fiyat bölü defter değeri 0.38. Sermaye harcamaları bir önceki yıla göre azalmış. Fiyat bölü nakit akışı oranı 3.71. Şirket temettü ödemiyor. Fiyat bölü kazanç oranı 4.65. Fiyat bölü satış oranı 0.11. Öz sermaye karlılığı 8.99. 9 özelliğimizden sadece birinin özelliklerimizi karşılamadığı gözükmektedir. İncelediğimiz bu temel verilerden sonra benim esas ilgimi çeken ise hissenin fiyat hareketleri. Bir hisse senedini önce alırken kazanırsınız. Doğru yerden alınmayan hisse senedi uzun süre sizinle arkadaşlık edebilir. Ekranda Goodyear'ın halka arz olduğu 1968 yılından 2025 yılına kadar olan fiyat hareketlerine aylık zaman diliminden bakıyorsunuz. Hisse fiyatı en yüksek değerine 1998 yılında 76 dolara kadar yükselerek ulaşmış, en düşük değerlerine ise dotcom balonu sonrası 2003 yılında, mortgage krizi sonrası 2009 yılında ve Covid krizi sonrası 2020 yılında gerilemiştir. Kriz dönemlerinde 2003 yılında dip seviyede destek bulduktan sonra 2007 yılına kadar 4 yıl içinde fiyatını 10'a katlamış, 2009 sonrası 6 yıl içinde yine 10'a katlamış ve 2020 sonrası ise fiyatını 5'e katlamıştır. 6 dolar seviyeleri de hissede güçlü destek olarak çalışmış ve fiyat bu bölgeye 1974, 1980 ve 1990 yıllarında geriledikten sonra sert yükselişler başlatmıştır. Elbette yine aynı yükseliş olacak diye kesin bir hüküm bulunmamakta. Ancak size Mark Twain'in bir sözünü hatırlatmak isterim. Tarih tekrar etmese de kafiye yapabilir. Döngüsel bir şekilde hareket ettiği anlaşılan hisse fiyatlarını şimdi biraz da yakından inceleyelim. Haftalık grafikte özellikle son haftalara ciddi hacim artışları olan hissede birileri stoklarını dolduruyor olabilir. Ancak ticarette unutmamamız gereken kuralları da hatırlatmak isterim. Trading'de en önemli kural iyi savunma yapmaktır, saldırı değil. Yani işleme girerken ne alabileceğimizden çok ne kaybedebileceğimizi bilmeliyiz. Zararı kısa keserek karın üzerinde oturmayı öğrenmeliyiz. Küçük sermayeli bu tip hisselerde fiyat hareketleri hızlı ve sert olabilir. Her şey yükselir ve düşer. Doğal olayların çoğunun doğum, ölüm döngüsünde olduğu gibi yatırımcı psikolojisinde de bir döngü vardır. İyimserlikle birlikte fiyatlar yükselir, ardından gelen kötümserlikle fiyatlar düşer.
Bir varlığın fiyatı yükseldiğinde yatırımcılar asla düşmeyeceğini düşünmeye eğilimlidir. Aynı şey tam tersi için de geçerlidir. Bu eğilimlere karşı bahse girmek oldukça karlı olabilir. Her neyse bakalım ikinci defa paramızı ikiye katlayabilecek miyiz? Katlarsak ne sürede bunu başaracağız? Geçmiş geri gelmez, gelecek de beklemez. Zaman sabrı olanların müttefikidir. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.